Evet. Kayıt başlasın. Evet arkadaşlar, sanırım Marvel tam anlamıyla Spider-Man'in Spider-Man olmasına izin vermiştir. Spider-Man Brand New Day film inceleme videoma hoş geldiniz efendim. Daha 2 gün oldu film çıkalı. Londra'da olduğum için galiba 31'inde Türkiye'de vizyona girdi. Burada 29'unda vizyona girdi. İzledim. 2 gün bir bekledim. Bütün duygularım kendisini nötrlesin. Ne demek bilmiyorum. Neyse. Bu arada bu videoda spoilerlı, videonun ilerisi spoilerlı olacak. Bir kısmı spoilersız olacak. Aynı zamanda pazarlama incelemelerini de yapacağız. Film hakkında iyi kötü bütün yorumlarımı, incelemelerimi sizinle paylaşacağım. Tabii ki her film gibi bunun da iyisi var, kötüsü var. Yani kötü yönleri de var bence. Ama benim uzun bir süredir bunu bekliyordum. Hatta kanalda fragmanına tepki, fragman hakkında, fragmandan sonrasında spekülasyonlar, ne gibi teoriler var. Bunlarla ilgili de video çekmiştim. Onu kanalda bulabilirsiniz. Yukarıya bir yere koyarım büyük ihtimalle diye düşünüyorum. İnşallah üşenmezsem. Çok uzun bir süredir bunu bekliyordum. Çünkü son yıllarda Avengers'ın küçük kardeşi gibi bir Spider-Man izliyorduk aslında. Avengers'ın küçük bir çocuğu olan Spider-Man, Spidey. Ki buna ihtiyaç var mıydı? Belki de ihtiyaç vardı, çünkü Spider-Man çocukluktan itibaren gerçekten bu güçlere sahip olduğu için bununla büyüyen bir karakter. Bu yüzden onun çocukluk evrelerini izlemek bence karakter gelişimi açısından şu an geldiğimiz yerde gerçekten de gerekliymiş diye düşündürttü bana. Genelde şimdiye kadar her filmde çok daha büyük tehditler vardı. Daha büyük CGI savaşları vesaire vardı. Daha büyük cameo'lar vardı. Özellikle Spider-Man'in No Way Home filmini, full fan service bir filmdi. Çok seven, çok hype'la çıkan çok insan vardı. Ama aslında o hype bitince filmin ne kadar karmaşık ve biraz fazla fan service olması için yapılmış ve aslında hikayenin birbirleriyle ne kadar kopukluklar olduğunu fark ettiğimiz bence bir filmde. Daha büyük evren bağlantıları vardı bir önceki filmlerde ve bunların arasında Peter gittikçe küçülüyordu. İşte Brand New Day filmi zaten adından da anlaşılacağı üzere bize asıl istediğimiz ana merkezde Peter Parker'ın olduğu bir film sunuyor. Ve bunu sadece mahalle Spider-Man vererek yapmıyor. Şöyle, ilk defa uzun bir süredir yalnız, kırılgan ve depresif bir Spider-Man ve Peter Parker izliyoruz. Özellikle kendi kararlarının sonuçlarıyla başa çıkmaya çalışan bir Peter Parker görüyoruz ki bence genelde bu konular, bu temalar bu süper kahraman filmlerinde filmin ana temasına yedirilirken burada ana tema bu olmuş gibi. Ben fragmanlardan sonra inanılmaz heyecanlandım. Ama aynı zamanda korktum. Çünkü bir tık daha karanlık bir Spider-Man olacağını hissediyorduk. Fragmanlarda siz de görmüşsünüzdür. Ve film bana bunu verecek mi? Çünkü sonuçta Marvel filmi ve süper kahraman filmi ve evrenle bağlantılı olacağı için çok da fazla diğer filmlerle atmosfer anlamında çok daha farklı bir atmosfer beklememek gerekiyor. Aynı evrende birleşeceklerini bildiğimiz için. Ama bu film gerçekten de bana yetişkin bir Spider-Man izletti. Korkularım da vardı. Bunun söylememin sebebi son zamanlarda Marvel'ın yaptığı pazarlama taktiklerini sevmiyor olmam. Benim için bunlar çok büyük hatalar bazıları. Mesela filmlerdeki en iyi sahneleri fragmanlara koymaları, sürprizleri daha sinemaya gitmeden tüketmeleri ve bu filmde de aslında eleştireceğim, aylar önce sosyal medya tarafından ortaya çıkmış gerçeklerin spekülasyonmuş gibi izleyiciye tekrar yedirilmeye çalışılması. Açıkçası Brand New Day'in bunlara daha fazla, bu hatalar daha fazla düşeceğini düşündüm. Düştüğü yerler var mı? Var. Bunu pazarlama bölümünde, videonun sonlarına doğru pazarlama bölümünde konuşacağız. Bayağı negatif bulduğum yerler de var. Ama filmin geneline baktığımızda zaten şu anda 90 en yüksek puanla açılan Spider-Man filmi oldu. Hak ediyor mu? Bence kesinlikle hak ediyor. Film bittiğinde benim aklımda kalan savaşlardan çok, genel anlamda filmlerden çıktığımda ilk düşündüğüm şey, benim aklımda ilk ne kaldı? Aslında yani çıktığınızda aklınızda oluşan, kafanızda oluşan o görüntü bence film hakkında çok şey anlatıyor. Ve bir Marvel filmi için, bir Marvel filminden çıktığımda benim aklımda sadece Peter Parker'ın hissettikleri ve yalnızlığının kalıyor olması benim için de sürpriz oldu. Çünkü daha CGI'nin, dövüşlerin, şakaların aklımda kalmasını beklerken daha beklendik. Uzun süredir Marvel açısından böyle bir şey yaşamamıştım. Film sürekli size şunu soruyor. Bir insan sevdikleri için bu kadar fedakarlık yapabilir mi? Yani bu kadarını göze alabilir misin?
Bence filmin en güçlü tarafı fedakarlığı sadece göstermiyor, sana gerçekten hissettiriyor. Genelde filmlerde, süper kahraman filmlerinde süper kahramanların insanlar için, sevdikleri için gözü kapalı canlarını verebildiklerini görüyoruz. Ama sevdikleri için, sevdiklerinin hayatından tamamen silinmeyi kabul etmenin insandaki sonuçları, üstelik buna rağmen yaşamaya devam etmek. Bence bu kadar can acıtıcı şekilde görmemiştik önceden bu temayı. Film kusursuz mu? Değil. Bence çok az kalabalık ve senaryoda kopukluklar olan yerler, sekanslar var. Ya bazı Marvel bağlantıları filmi bir tık bozuyor. Hatta ikinci yarıda bir tık fazla dallanıp budaklanıyor bağlantılar. Tabii ki Marvel'ın bakın yine başka evrene bağlanıyoruz takıntısını görüyorsun. Bu görmemek mümkün değil. Hiçbir artık Marvel filminde ve dizisinde maalesef. Benim müzdarip olduğum sorun bu Marvel'da. Ama bütün buna rağmen Brand New Day filminde ben Peter Parker'ın tekrardan Spider-Man'in ana karakteri olduğunu hissettim. Bence işte Marvel'ın yıllardır atması gereken en büyük adım buydu. Ana karakteri artık gerçekten ana karakter yapmak. O yüzden filmi sadece beğenip beğenmedim değil, Peter Parker üzerinden eleştirmek istiyorum. Filmin nerelerde çalıştığını, nerelerde tökezlediğini, arkadaşlık ve fedakarlık temasını, Marvel'ın pazarlama stratejisini ve tabii ki post-credit sahnesinde konuşacağız. Ne anlama geldiğini kısaca, zaten çok küçük bir sahne. Siz de Marvel fanıysanız zaten büyük ihtimalle anlamışsınızdır. Onu da konuşacağız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Destekleriniz çok önemli. Evet, önce spoilersız yorumlarımdan bahsedeyim. Başta da söylediğim gibi kısaca filmi beğendim mi? Çok beğendim. Hatta iddialı olacak en iyi Spider-Man filmi bence. Benim için bu tartışmasız. Benim için. Siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Yorumlarda yazarsınız. Bu tamamen benim fikrim arkadaşlarım. Benim için bu film en iyi Spider-Man filmi. Çünkü Spider-Man olmanın sadece bir süper kahraman olmak olmadığını gösterdi bana. Spider-Man olmak iki farklı hayatı aynı anda yaşamaya çalışmak aslında ve Peter ilk başta sadece Spider-Man'di. Ve onun sonuçlarıyla yüzleşti. Bazen ikisinde de mutlu olamamak. Genel olarak biz bu Tom Holland'ın Spider-Man üçlemesine baktığımızda en çok gördüğümüz şey, Peter Parker olmak istediğinde Spider-Man sorumlulukları üstüne biniyordu. Spider-Man olmaya tamamen yöneldiğinde de bu sefer Peter Parker'ı, insanlığını kaybetmeye başlıyordu. Bence film bu iki taraf arasında kalan Peter Parker'ı en olgun şekilde gösteren film. Yalnız kelimesi çok enteresan bir kelime aslında. Böyle çok basit kullanıyoruz ama bu filmde Peter gerçekten yapayalnız. Yani bunun ağırlığını çok iyi hissettiriyor film. Filmdeki yalnızlık bizim kullandığımız normal bir yalnızlık değil. Düşünsenize, hayatınızdaki herkes yaşıyor. Kimse ölmemiş. Herkes hayatına devam ediyor. Onları uzaktan görebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Mutlu olduklarını ve hayatlarına devam ettiklerini görüyorsunuz. Ama hiçbiri sizi tanımıyor. Hiçbiri sizi özlemiyor. Bence buradaki kritik kelime özlememek, özlenmemek. Hiçbiri sizi kaybettiğini bile bilmiyor. Ya gerçekten bir süper kahramanın ölmekten daha acı bir fedakarlığı bence bu. En azından öldüğünde yasını tutuyorlar abi. İnsanoğlu olarak bencillik de, bu hatırlanma isteği, bilinme isteği de bence çok doğal ve bunun bile olmuyor olması çok büyük sıkıntı. Ya burada Peter var ama hiç yaşamamış gibi. Ya düşünsenize, 20 yaşınızda hayata tekrar geliyorsunuz. Ya filmin beni yakaladığı yer asıl burası işte. Filmde ana villain yok. Filmde Peter'ın savaştığı kendisi. Yani ana villain da Peter. Filmdeki ana challenge, oradaki süper kahramanımızın uğraştığı sorun kendi fedakarlığı ve bence bu çok iyi bir anlatı. Filmin diğer sevdiğim bir şey de tonuydu. Çünkü Marvel'ın genel son zamanlarda yaptığı ve rahatsız artık olacağımız kadar çok hale gelen duygusal sahnelerin sonunda hep bir şaka yapma. Yani çok duygusal bir sahne izliyoruz ve bir anda tak diye bir şaka yapıyor. Bütün büyü bozulabiliyordu. Bu aslında dengeli kullanıldığında güzel. Ama şu anda son dönemde Marvel'ın en çok yaptığı ve artık gerçekten yani sıkıldığımız, bence benim sıkıldığım bir durumdu. Bu filmde şakalar var mı? Var.
Çünkü zaten Spider-Man ana karakter ve çok konuşmasıyla ünlü bir karakter olduğu için ve komik bir karakter. Ve Punisher'la kontrastını, iki karakterin arasındaki farklılıkları izlemek tabii ki komik. Ama duygusal sahnelerin altına oymuyor şakalar. Bu çok önemli. Filmin duygusundan kaçmak için kullanılmıyor şakalar. Bu filmde gerçekten karakteri daha doğal ve samimi hissettirmek için kullanılmış. Bu dengeyi uzun bir zamandır Marvel filmlerinde pek göremiyordum ben. Film aynı zamanda fragmanlarda da gördüğümüz gibi Peter Parker'la birlikte büyümüş. Yani hikayenin tonu da büyüyor. Ben açıkçası çocuk Spider-Man olayını da seviyorum. Çocuk Spider-Man'i izlemeyi de çok seviyorum. Ama artık geldiğimiz noktada büyük fedakarlıklar yaşamış, büyük kayıplar yaşamış bir çocuğun büyüyüşünü, travmalarıyla başa çıkışını görüyoruz. Ve bu yüzden de filmlerinde onunla birlikte büyümesi gerekiyordu. Brand New Day filmi halen daha umutlu bir film. Spider-Man'in o ruhunda olan umut ve insanları, herkesi iyileştirebilme umudu hala taşıyan bir film. Ama bunu daha çocuksu bir yerden yapmıyor. Bunu daha olgun, daha gergin, daha ağır bir yerden yapıyor. Yani Peter gittikçe kendi güçlerinden de korkmaya başlıyor. Kontrolünü kaybetmesini görüyoruz. Ve arakne arttıkça, yani örümcek yüzdeliği arttıkça bedendeki insanlığı kaybedişini, hayvani bir içgüdüyle insanlara saldırmaya başlamasını görüyoruz. Bence filmin atmosferini çok yükselten detaylardan biri de bu. İlk kez Spider-Man'in ne kadar güçlü olabileceğinden çok, bir süper kahramanın ne kadar güçlü olabileceğinden çok, özellikle Spider-Man gibi çocukluktan bu güçlere sahip olmaya başlamış birinin bu güçlerden korkmaya başlamasını görüyoruz. Artı olarak film boyunca Peter'a herkesin söylediği bir şey var. İnsanlarla bağ kurmuyorsun, insanlarla konuşmuyorsun. Bağ kur Peter. Bu tesadüf tabii ki değil. Yalnız yapamaz. İnsanları kendinden uzaklaştırıyorsun. Birilerine de güvenmek zorundasın diyor film sana. İlk başta bunlar sıradan bir diyalogmuş gibi veriliyor. Ama film ilerledikçe aslında bütün bir filmin bunun üzerine kurulu olduğunu görüyorsunuz. Tekrar döndüğümüzde Peter'ın en büyük problemi karşısına çıkan kötüler değil, kendisi. Kendi kendini yalnız bırakışı. Ve filmin sana sunduğu çözüm son bir fight sahnesi değil, savaş sahnesi değil. Peter'ın tekrardan, geliyoruz oraya geleceğim spoilerli anlatımda, bir insana yaklaşmaya başlamasıyla bitiyor film. Ve filmin gerçek kahramanlık tanımı da tam olarak buydu. Spoilerli yorumlara geçmeden önce kısaca söylemem gerekirse Brand New Day filmi bana gerçekten özlediğim Peter Parker'ı izlettirdi. Şimdi spoiler'a geçiyoruz. Filmi izlemediyseniz ve spoiler almak istemiyorsanız burayı geçebilirsiniz ve film izledikten sonra gelip bu videoyu izlemeyi unutmayın. O zaman spoilerlı yorumlarıma geçiyoruz. Bütün duygusal omurgasını konuşacağım. Evet, tabii ki ilk başlamak istediğim kişi Punisher, Frank. Ya çok duygulandım. Ben Frank'e de çok duygulandım. Ben gene biliyorsunuz arkadaşlar, ben bütün videolarda olduğu gibi ben sevdiğim filmde duygulanırım. Bu kadar basit. En başta şunu söylemek istiyorum. Tom Holland ve John Bernthal gerçek hayatta birbirlerine bu roller için, yani auditionlarda yardımcı olmuşlar ve çok uzun bir süredir bu Marvel serüvenini ikisi birbirine aslında başlatan insanlar ve birbirleriyle dostluklarını film başladığı andan itibaren hissediyorsunuz. Yani gerçek hayattaki o arkadaşlık, dostluk bağı filmde de var. Ve bu enerji filme inanılmaz yardımcı olmuş. Ya filmde zaten ilk defa karşılaşmıyorlar. Bu 4 yılın içerisinde birbirlerine yardımcı olmuşlar. Peter onu kurtarmış, ikide bir söylüyor falan ya. Aslında bu geçen süre bizim izlemediğimiz bir süre. Ve ikisinin uyumu o kadar iyi, kimyası o kadar iyi ki bu geçen sürede olan olayları görmemize, duymamıza gerek kalmıyor. Gerçekten hissettiriyorlar bu 4 yıldır tanıştıklarını ve birbirlerinin hayatlarını kurtardıklarını falan. Kanka oldukları belli oluyor yani. Benim bunu izlememe gerek kalmadı filmde. Ve tabii ki film boyunca aralarındaki ahlak anlayışlarındaki çatışmaları görüyoruz. Bunu fragmanı incelerken de söylemiştim. Filmde de bu çokça vardı. Punisher'ın Peter'ın tam karşısında yerleştirilmesi çok doğru bir karar olmuş. Peter insanları kurtarmak için kendini parçalıyor. Frank ise, yani Punisher, gerektiğinde insan öldürmekten çekinmiyor. Yani şöyle, birisi her insanın kurtarılabileceğine inanıyor. Diğeri ise her insanın kurtarılmayı hak etmediğine inanıyor. Ve bu çatışmaya rağmen işte bu yin yang meselesi, bu zıtlık birbirini çok iyi tamamlamış filmde. Frank, Peter'ın sahip olmadığı, kendi karakterinde olmayan sertliği getiriyor. Peter ise Frank'in hayatında ona insanlığı tekrar hatırlatan figür haline geliyor. O yüzden birlikte
oldukları bütün sahneleri keyifle izledim. Özellikle de hastane sahnesinde Punisher'ın yani Frank'in Spider-Man yerine geçip hareketler yapmasına falan koptum. Çok iyi. O sert imajıyla o maskeyi takıp falan yaptı ya. Yani ya ama benim şurada şöyle küçük bir şeyim olacak. Küçücük bir eleştirim daha olacak. Abi neden mesela Spider-Man'in Frank'in ağzına ağ attığı sahneyi ben fragmanda gördüm. Küçük bir şey biliyorum. Belki de göstermeleri gerekiyordu biliyorum ama orada ben ne hissettim biliyor musunuz? Keşke bunu fragmanda görmeseydim ve filmde görseydim çok eğlenirdim. Yani daha fazla eğlenirdim ben. Çünkü yani Frank ona tam küfredecekken ağzını kapatıyor ya. Bu mesela fragmanda değil de filmde görseydim gerçekten çok küçük bir sahne biliyorum. Marvel ne sahneleri gösterdi ve sinir olduk. Hani niye gösteriyorsun falan diye. Bu onların yanında çok küçük bir sahne farkındayım ama ben filmde görmek isterdim ya. Çünkü çok komik bir sahne aslında. Marvel'ın zaten en büyük problemi bence son yıllarda önceden de dediğim gibi en iyi sahneleri fragmanlara koyuyor olması. Sonra filmde o sahnelerin etkileyiciliğini de kendisinin elinden alıyor. Ya Spider-Man zaten insanları sinemaya götürecek büyük bir marka. Filmi satmak için en iyi sürprizlerini tüketmelerine gerek yok. Yani bu en iyi sürpriz değil farkındayım ama genel bir yorum yaptığımda, genel baktığımda Marvel'a bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Evet. Ay benim Rus'um ya. Ya bayılıyorum ya bu kadının Rus aksanına. Bitiyorum ya her seferinde. Big Potato. Çok iyiydi. You Avengers. You deal with big potato. This is the small potato. Tam sahneyi hatırlamıyorum tabii ki ama Big Potato ve Small Potato olayını anlatması Yelena'nın. Sauna sahnesine bayıldım. Spekülasyonların hiçbirinin doğru neredeyse çıkmamasına yani Yelena ile birlikte oluyor falan. Hiç bunlara girilmemesi bence çok çok doğru olmuş. Zaten family friendly bir Marvel şirket. Buna girmeyeceklerini ben tahmin ediyordum. Yelena'nın filmde izleyiciyi sadece yükseltecek bir cameo olarak kullanılmaması da çok akıllıcaydı bence. Beyin kontrolü konusunda ona danışılması çok mantıklıydı hikaye içinde. Çünkü biliyoruz ki Marvel bazen karakteri bakın bu da var diye koyuyor ama Yelena öyle olmamış. Burada Yelena'nın deneyimi olay örgüsüne hizmet ediyor. Bu yüzden sahne bana asla iğreti gelmedi yani. Evet, şimdi filmin en büyük olayına geçiyoruz. En büyük spekülasyonların olduğu, teorilerin üretildiği ve benim en çok filmden çıktığımda yani zaten biliyorduk dediğim Jean Grey, Sadie Sink. Baştan söyleyeyim, Sadie Sink'in oyunculuğuna bayıldım. Yani onu Jean Grey olarak cuk oturmuş. Bunu baştan söylüyorum. Cuk oturmuş. Çok iyi bir Jean Grey. Bayıldım oyunculuğuna. Hem kırılgan, hem korkutucu, hem de ne yapacağını kestiremediğimiz. Böyle bir karakter çok kolay karikatürize edilebilirdi ama çok güzel oynamış. Özellikle zihin kontrolü sahnelerinde oynarken şöyle bir handikap var. Tehlikeli ve gizemli kız imajında sıkışıp kalabilirdi. Kalmamış. Sadie Sink karakterin korkusunu, kaybedişini, üzüntüsünü çok iyi bir şekilde sırtlanmış. Beyinlere sızılan sahneler. Ben beyinlere sızılan sahnelere bayıldım. Çok gergin ve rahatsız edici sahnelerde onun beni o kadar rahatsız ediyor olması, insanların beyinlerine bu kadar hızlı girip bu kadar çızı çıkıyor olması falan yani o sahneler kurgu olarak da anlatış biçimi olarak da yönetmenin bazı kararları da bence filmi o zihin kontrolünün ne kadar korkutucu bir şey olabileceğini çok iyi yansıtmış. Çok gerdi beni yani. Yani çok korkunç olmamış ama gergin. Yani karakterlerin fiziksel olarak değil zihinsel olarak savunmasız hale gelmesi filmin enerjisini çok yükseltmiş. Ayrıca tabii ki cinematic bullshit. Frank'in söylediği sahne bizim ağzımızdan konuşulan aslında Jean Grey kötü insan değilmiş. Çok beklendik bir sahneydi zaten. Cinematic bullshit gerçekten de hepimizin beklediği baştan itibaren ve film yapanların da bunu bizim bekledikleri bir sahneydi. Şimdi yani bu karakterlerden konuşmuşken şunu da konuşmam gerekiyor. Sadie Sink'i kapatıyoruz. Bence çok ya şöyle Jean Grey'e oynayışı yani Jean Grey olarak Sadie Sink'e bayıldım. Ama filmde beni rahatsız eden bazı noktalar vardı. O da çok fazla Peter'la bir çatışma yaratan karakterin tek filmde oluyor olmasıydı. Hepsi Peter'da bir şey ifade ediyordu aslında. İşte Punisher yalnız kalma duygusuna, Jean Grey birini kaybetmenin sonrasında o nasıl yaşayacağımızla ilgili bir çatışmayı sağlıyordu Peter'la. Bruce Banner Hulk
canavar olmak, yani tırnak içinde canavar olmak ve insan olmak arasındaki o gelgitleri temsil ediyordu. Bunların temsiliyeti mantıklı ve güzel ama aynı zamanda filmi fazla boğuyor bence. Bunu videonun devamında konuşacağız. Ben önce şeyden bahsetmek istiyorum. Peter ve MJ Ned sahnelerine, o ilk çiçeğiyle gittiği sahneden. Yani kimsenin onu hatırlamıyor olması ve elinde çiçeklerle onlara gidiyor olması hem çok tatlı hem de çok can acıtıcı bir sahneydi. Ya Peter hala onlar için çok heyecanlanıyor. Onları hiçbir defa bir kere bile vazgeçmemiş sevdiklerinden ve işte Peter Parker'ın olayı da bu ya. Sevdikleri için gerçekten sınır yok. Herkese tanışırken adını farklı söylüyor olması film için belki küçük görülebilir ama çok büyük bir detaydı. Kimseyle bağ kurmak istemediği için sürekli adını yanlış söylüyor ve Peter'ı yaşatmak istemiyor aslında. Peter Parker kendi hayatından da silinmiş durumda. Aslında o büyüdeki alt metin de buydu büyük ihtimalle. Büyüde Peter Parker'ı kimse hatırlamayacak denirken Peter Parker'ın kendisi de kendisini hatırlamamaya başlıyor. Yani bunu böyle direkt vermiyor film ama filme baktığımızda Spider-Man olarak hayatına devam ediyor. Tabii ki kendisinin Peter olduğunu hatırlıyor ama kendi hayatında da Peter'lığın bir anlamı kalmıyor onun için. Bu bütün olay örgüsü bizi maskeye getiriyor. Film boyunca Peter'ın, yani Spider-Man'in maskeyi hiç çıkarmaması çok anlamlı. Çizgi roman okurlarına da çok güzel bir jest. MCU'daki Spider-Man sürekli yüzünü çok kolay gösteren, bunu umursamayan bir çocuktu. Ve kimliği sürekli ortaya çıkıyordu. Zaten o şekilde de bitmişti No Way Home. Bu filmde ise Peter Parker'ı kimse tanımıyor ama Spider-Man'i herkes biliyor. Ve çizgi romanlardaki orijinal Spider-Man'e en yakın Spider-Man olmuş olduğunu görüyoruz. Yani maske artık gerçek kimliğini sakladığı bir aksesuar değil, Peter'ın bu dünyada var olduğu tek kimlik. Bu da maskeyi çok daha hüzünlü bir sembole dönüştürüyor. Benim en çok konuşmak istediğim taraf ne MJ ne diğer karakterlerle Peter'ın ilişkisi, Ned. Arkadaşlar bence Ned en çok konuşulması gereken karakter bu filmde. Ne kadar az gösterilse bile, altı ne kadar az çizilse bile ve daha çok MJ ile sahnelerine, MJ'in onu hatırlayıp hatırlamaması üzerinden gidilse bile filmin finalize edildiği yerde Ned'in ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Bence filmin asıl duygusal merkezi arkadaşlık. Bu sadece Peter ve Ned arasında değil, Peter'la MJ arasında da böyle. Spider-Man'i ilk arayıp onunla bağ kurmak isteyen kişi Ned mesela. Ve finalde hafıza ile ilgili kırılmanın ilk Ned üzerinden yapılması çok değerli. Ve tesadüf değil. Marvel çok daha kolay bir tercih yapabilirdi. İlk MJ'yi hatırlatarak. Ki filmin sonunda kimse daha, yani bir muğlakta bitiyor. Net hatırladı mı hatırlamadı mı bilmiyorsunuz ama daha çok hatırladığını düşünüyorsunuz. Ama MJ hatırlamamış oluyor. Marvel MJ'yi seçebilirdi ama seçmeyerek çok doğru ve kendi personasına en doğru kararı vermiş. Çünkü Marvel'ın da personası arkadaşlık üzerine kurulu. Marka personası. Bunun yerine arkadaşlık üzerinden umut ışını veriyor olmaları filmin ve Spider-Man ruhuna en uygun tarz bence. En uygun karar bence. Çünkü Peter'ın ilk gerçeği romantik aşk değil. Ned'le olan arkadaşlığıydı. İlk Ned vardı onun için. Mesela Peter ve MJ de sevgili olmadan önce arkadaşlardı. Dolayısıyla hafızanın ilk arkadaşlık üzerinden gelmeye başlaması aşkı önemsiz kılmıyor. Tam tersine Peter'ın bütün ilişkilerinin temelinin arkadaşlığa dayandığını tekrar gösteriyor. Ya MJ'yi başkasıyla gördüğü sahne basit bir kıskançlık sahnesi değildi. Aslında kendine ait olabilecek bir hayatı dışarıdan izliyor Peter'cığım. Peter'cığım ya. Minik Spidey'm. MJ'in hayatına devam ettiğini görmek hem onu mutlu ediyor, değdiğini düşünüyor. Hem de o fedakarlığın işte sonucuyla aynı sahnede yüzleşiyor tekrardan. Filmin bu sahneden direkt koza metaforuna geçmesini de çok sevdim. Peter'ın fiziksel dönüşümü duygusal travmasıyla başlıyor. Aslında kendi film sahnesinde de bunu söylüyor Ivy. Diyor ya işte travma yaşadın mı? Yok ya, her şey müthiş gidiyor. Bütün hayatı travma olmuş. Travma yaşadın mı diyor ya. Ay Allah'ım ya. Yani dönüşüm sadece biyolojik değil, bayağı psikolojik bir dönüşüm. O sahnelerde o Peter olarak süzüldüğü, ağ attığı ve işte o ilk travmayı en ağır şekilde tekrar yaşadığı sahnelerde Tom Holland'ın oyunculuğuna bayıldım. Bayıldım. Bu kadar fantastik bir evrende bu kadar gerçekçi bir şekilde o hareketleri yaparken o yüz ifadelerini vermek hem yönetmen açısından hem oyuncu açısından bence çok büyük başarı.
Şimdi bu dönüşümle birlikte Peter önceden de söylediğim gibi insani duygularını kaybetmeye, daha hayvani, örümceğe dönüşmeye başlıyor ve bilinçsizleşmeye, daha yırtıcı olmaya başlıyor. Kontrolü, kendi üstündeki kontrolü azalıyor. Yani Spider-Man güçlendikçe Peter Parker zayıflıyor. Yani artık sadece örümcek kostümü giyip ağ atan çevik bir çocuktan gerçekten örümceğe dönüşüşünü izliyoruz. Kendisi de iğreniyor ya, oralarda koptum falan yapıyor. Ama bütün bu hikayeye baktığımda en olgun Spider-Man dememin sebeplerini saymış oldum size aslında. Bu arada yetişkinden kastım film boyunca gördüğümüz o karanlık atmosfer ve şiddet değil. Kendi seçimlerinin sonuçlarıyla en ağır şekilde yüzleştiği için. Şimdi gelelim filmin tökezlediği yerlere. Bazı ciddi problemlerin de ben olduğunu düşünüyorum. O kadar da yani bazı gerçekten çok ciddi problemler var. Oralara sinirleniyorum. Yani tamamen kusursuz çok seven insanları da anlıyorum. Ama ben bazı konularda çok gerçekten üzülüyorum. Ya en büyük problemim benim arkadaşlar karakter kalabalığı. Bu konuda beni gerçekten sıktı. Bu baştan söyleyeyim. Ben Punisher'ı çok seviyorum. Jean Grey'i çok sevdim. Yelena'yı çok seviyorum. Hulk'u zaten çok seviyorum. Bunları baştan söyleyeyim. Lütfen beni yargılamayın. Problem bu karakterlerin kötü olması falan değil ki değiller. Hepsi çok güzel karakterler ve iyi oyunculuklar var. Benim problemim hepsinin tek bir filmde oluyor olması. Yani biz o kadar alıştık ki daha fazla insanın aynı filmde oluyor olmasına. Özellikle No Way Home eventinden sonra. Bu bize azmış gibi geliyor ama bana bu da fazla. Anlatabiliyor muyum? Ben gerçekten sadece Spider-Man ve Spider-Man'in karakterleri odaklı bir film izlemek isterdim. Açık konuşayım. Ben filmi çok beğendim ama ben artık gerçekten bu tip filmlerin bir ana karakteri anlatacak filmlerde daha fazla cameo görmek istemiyorum. Hiç istemiyorum. Çünkü filmin en güçlü yanı Peter'ın yalnızlığı ve içsel çatışması. Ve fakat Marvel sürekli yeni bir karakter, yeni bir evren bağlantısı, yeni bir bilgi ekleyerek Peter'ın hikayesini bölüyor. Bunu ikinci yarıda daha fazla hissediyoruz bence. Bu çok fazla görmediğim şu anda bir yorum ama bence yani bu konuda ben çok müzdaribim ya. Ben yani çok sevebilecekken, inanılmaz daha fazla sevebilecekken sevdim. Güzel bir filmdi. En iyi Spider-Man filmiydi diyorum ama bence olabilecek en iyi Spider-Man filmi değildi. Aralarındaki en iyi Spider-Man filmiydi. İşte bu dediğim kalabalık daha aza indirilirse ben daha salt bir Spider-Man filmi izlesem ben daha çok mutlu olurum. Benim idealim bu. Benim düşüncem bu. İnsanlığını kaybetmemek için insanlarla bağ kurmayı öğrenmesi gerekiyor Peter'ın. Ve filmin bu ana teması zaten kendi başına çok güçlü. Ama diğer karakterlerle anlıyorum çatışma yaratarak, bağ kurdurarak o karakteri beslemeye çalışıyorsunuz. Ama diğer karakterler de çok zaten kendi filminin başrolü karakterler. Ve bu benim gözümde bir tık ana karakterin ağırlığını azaltıyor sürekli. En çok da beni yani olmasa da olurmuş dediğim Hulk ve Bruce Banner tarafı var. Tekrar söylüyorum fanlar ne olur hiçbir şey yani sevmiyorum algılamayın. Hulk'u da Bruce Banner'ı da çok seviyorum. O yüzden mesela asla karakterle değil hikayedeki işleviyle. Zaten Peter artık liseli bir çocuk değil. Peter zaten dahi kendi bütün ekipmanlarını, kostümünü, her şeyini yapan bir karakter. Ve çoğu kendindeki problemli, örümcek direkt arttığını, insanlığın azaldığını bunların hepsini farkına varan, hızlıca anlayan ve çözüm bulabilecek bir karakter. Bunun için gerçekten anlıyorum. Bruce Banner'ın varlığı tamamen mantıksız mı? Değil tabii ki de. Peter'ın dönüşümünü başka bir kahraman üzerinden deneyimletmek mantıklı. Kahramanlıkla dönüştüğün canavar arasında kalmak deyince akla gelen ilk kişi Hulk, Bruce Banner. Ama benim beklediğim hikayedeki işlevi beklediğim kadar kuvvetli değildi. Benim gözümde filmdeki varlığı biraz daha yüzeysel ve yapaydı bence. Tekrar diyorum bence. Daha demin de söylediğim gibi Marvel'ın en büyük problemi bu arkadaşlar. Herkesin her filmde gösterilmesi. Mesela biz eskiden Avengers filmi çıktığında neden bu kadar heyecanlanıyorduk? Iron Man'i, Captain America'yı, ne bileyim Thor'u. Bu karakterleri aynı ekipte tek bir evrende görmek heyecanlandırıyordu bizi. İlk defa görecek olmak mutlu ediyordu, heyecanlandırıyordu, merak ettiriyordu. Bu bir olaydı ve bir fazın finali gibi hissettiriyordu. Şimdi neredeyse her filmde başka evrenden, yani evrenin başka filmlerinden karakterler var. Bu eskisi kadar işte özel hissettirmiyor bu kadar çok olduğu için. Benim gözümde bunun en büyük zararı Avengers filmlerinde olacak. Yani biliyorum halen daha çok büyük hype'la bekleniyor. Secret Wars, işte Doomsday vesaire Fantastic Four gelecek, X-Men bağlantıları olacak falan. Evet halen daha çok büyük bir hype'la bekleniyor. Ama ben
beklediğimiz aslında potansiyelinin altında kalmasına sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Her filmde birden çok ana starı görüyor olmamızın. Böyle bir yan etkisi olacağını düşünüyorum. Kısa vadede bu cameo'lar bir heyecan yaratırken uzun vadede büyük finallerin değerini azaltıyor bence. Tekrar diyorum bence. Hep laf benceye bağlanacak. Çünkü Marvel fanları beni çok geriyorsunuz. Yok, Marvel fanlarının hepsine söylemiyorum ama genel bir kitle var ya. Genel bir kitle. Benim izleyicilerim öyle olmaz da. Hepiniz çok tatlısınız, o ayrı. Bence benim izleyicilerim öyle olmaz diye düşünüyorum ama beni tanımadan gelen insanlar böyle yargılayarak gelmesin diye uğraşıyorum. Yani benim gözümde Brand New Day bu ne? Benim gözümde Brand New Day daha sade bir senaryo ve daha az karakterle bence Marvel evreninin en iyi filmi olabilecekken biraz daha potansiyelin altında kalmış. Ben çok sevdiğim en iyi Spider-Man filmi, tekrar söylüyorum. Ama beklediğimden daha fazla karakterli, daha fazla çatışmalı bir filmdi. Daha Peter'ın kendi içerisini görmek isterdim. Daha. Çünkü benim bu filmi sevmemin asıl sebebi cameo'lar, CGI ya da savaş sahneleri değil. Benim bu filmde en sevdiğim şey şu paradoks. Peter sürekli bağlarını koparıyor ve o bağ kopardıkça insanlardan, bağını kopardıkça o da insanlıktan kopuyor. Yani yalnızlık onu korumuyor, dönüştürüyor. Bize aynı zamanda şunu da anlatıyor. Kahramanlık tek başına yapılabilen bir şey değil. Yani bir kişi bir kahraman olmuyor. Bir kahraman insanları kurtarabilir ama insanlarla bağ kurmadığında kendini kurtaramaz. Ve film boyunca Ned'in de MJ'in de onu tanımadan, hatırlamadan da olsa ne kadar ona yardımcı olabildiğini, Spider-Man'in Spider-Man olurken de onlara didaktik, yani şöyle duygusal bakmadığımızda da Ned ve MJ Spider-Man'e çok yardımcı olan karakterler. Onları kaybettiğinde yolunu da kaybettiğini görüyoruz. Onlara ne kadar yardımcı olduğunu filmde tekrar görüyoruz. Film boyunca, bu 2 saat boyunca hissettiğim 2 baskın duygu vardı. Birisi üzülme. Peter'a çok üzüldüm. Peter'cığım. 2 hayranlık. Ya hayranlık duydum. Çünkü asla yapamayacağımı düşündüğüm bir fedakarlık yaptı. Anlatabiliyor muyum? O fedakarlığın ağırlığını o kadar iyi hissettik ki. İlk defa abi yapamam dedim yani mesela. Genelde hep şeyde kalırım, ikilemde kalırım. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız, bilemem falan gibi düşünüyorum ama ilk tepkim yapamam oldu. Yani en sevdiğim Spider-Man filmiydi. En iyi Spider-Man filmiydi bence. Benim gözümde bu film Spider-Man'in ne kadar güçlü olduğunu değil, Peter Parker'ın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bu yüzden de tekrar bağlandım filme ve Peter'a. Peter hiçbir zaman hayatının bir tarafını tamamen bırakamaz. Ve ikisi olmayı seçtiği ve ikisi olduğunu kabul ediyor olması, filmin son o sahnelerinde, savaş sahnesinde vesaire. İkisini tamamen, bir tanesini bırakamaz çünkü nasıl ki Spider-Man sorumluluğu temsil ediyorsa, Peter Parker da o sorumluluğun nedenini temsil ediyor. Peter insanlarla bağını koparırsa insanları kurtarmanın bir anlamı kalmıyor. Gelelim post credit sahnesine. Sinemada şöyle bir tepki oldu ve çok güldüm. Çünkü post credit sahnesine bir tane kadın şöyle bir tepki verdi. İngilizce söylemeyeceğim, Türkçe söyleyeceğim. Şey dedi. Bu kadar mıydı ya? Çünkü gerçekten saniyelik bir sahneydi. Ned'in oluşturduğu Spider-Man'i takip etme navigasyon uygulamasında Spider-Man'in uzayda olduğu bildirimi düşüyor. Burada ben devasa teoriler üretmek istemiyorum. Hepinizin de tahmin edeceği üzerine Secret Wars'a bir gönderme. Avengers Secret Wars. Ya tekrar aslında Spider-Man'in işte mahalle havasından evrene bağlanacak oluyor olmasını MCU bize gösterdi. Spider-Man, evet, bu Marvel evreninde olması çok doğal. Secret Wars'da olması çok doğal ve çok da isterim, görmek isterim. Ama Spider-Man filmlerinin Spider-Man'i merkeze olarak devam etmesini çok istiyorum. En büyük beklentim bu. Diğer kahraman filmlerinde de Marvel'ın beklentim bu benim. Bundan sonra bu arada. Yani bundan önce de bu böyleydi. Çünkü artık gerçekten ben cameo'lardan biraz sıkıldım. Gelelim Marvel'ın pazarlamasına. Marvel hala dünyanın en iyi film pazarlama markalarından biri. Hatta ben son 10-15 yılın film pazarlama endüstrisine yön veren şirket olduğunu düşünüyorum. Çünkü Marvel yalnızca film satmıyor. Şu anda bütün bir filmlerin yapmaya çalıştığı bir etkinlik yaratmak, bir olay, bir deneyim satmak olayını başlatan marka. Oyuncağıyla, kostümüyle, legosuyla, telefon, araba reklamlarıyla, yemeğiyle, giyilebilir ürünleriyle her yerde Spider-Man'i görmüşsünüzdür. Hedef kitlesi çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitle olan bir marka için görünürlülüğünün her yerde oluyor olması çok doğru bir strateji. Bu konuda halen daha Marvel'ın çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama tam da bu yüzden artık kendilerini güncellemeleri gerektiğini de düşünüyorum ben. Çünkü yıllarca sektörün önünden giden, sürdürülebilir ve
öngörüsü yüksek bir strateji kurmuşlardı. Fakat şimdi son birkaç yılda o kurdukları stratejilerin ekmeğini yiyorlar ve tekrar o stratejileri kullanıyorlar. Sadie Sink bunun en iyi örneklerinden biri. Aylarca Sadie Sink kim diye konuştuk. Jean Grey mi, Black Cat mi, Mary Jane mi falan filan. Marvel ve Sony de tabii ki bu spekülasyonları bilerek körükledi. Normalde ben bu stratejiyi doğru buluyorum ve seviyorum. Çünkü diğer türlü sızıntıların önünü alamazsınız. Bazen doğru bir sızıntıyı bastırmak veya izleyicilerin kafasını karıştırmak için farklı spekülasyonları, farklı teorileri öne sürmek doğru olabiliyor. Çünkü bu aynı zamanda filmin aylarca insanlar tarafından konuşulmasını, sosyal medyada içerik üretilmesini, sürekli tüketilmesini sağlıyor. Yani stüdyo para harcamadan çok büyük bir görünürlük elde ediyor. Fakat bu filmde bu stratejinin işlemediğini düşünüyorum ben. Çünkü internet cevabı çok önceden çözmüştü. Yani spoilerlardan uzak durmaya çalışan ben bile her yerde Jean Grey'i gördüm. Her yerde. Çoğu kişinin tahmininin de doğru çıktığını görüyoruz. Marvel ise çoğu kişinin bildiği bu şeyi çok devasa bir sırmış gibi pazarladı. Ve bu film bittikten sonra ve film bitmeden önce, ya filme girmeden önce de bu sırrı merak uyandırıcı hale getirmektense irite edici hale getirdi bence. Antipatik durduğunu düşünüyorum yani. Gizem yaratmak istiyorsanız gerçekten izleyicinin ya çözemediği ya da çözemeyeceği çok fazla teorinin olduğu bir sırrı iyi pazarlarsanız merak uyandırıcı olabilir. Ve bu gizeme ihtiyacınız var. Yani eğer bu şekildeyse durum. İnternetin aylar önce çözdüğü bir sırrı sürekli gündeme getirmek artık bir pazarlama stratejisi olmaktan çıkıyor. Ve tekrar söylediğim fragmanlarda çoğu şeyin gösterilmesi olayının da artık bırakılması gerekiyor. Marvel zaten Marvel, Spider-Man zaten Spider-Man. Bunların hepsi zaten bir marka. İzleyiciyi çekmek için bu sahnelere ihtiyaç duymadıklarını düşünüyorum. Yani en iyi sahneleri göstermeye ihtiyaçları yok. Artık seyirci sinemada keşfedeceği şeyleri bırakması gerekiyor Marvel'ın. Geçmişte şöyle bir adım attı. Sinemayı bir etkinlik hale getirdi. Cosplaylerle onu dolduruyordu. Sahnede alkışlar, kıyametler. Bu gerçekten bir stratejiydi. Ve fakat dünya değişti arkadaşlar. Bunu Marvel da çok iyi biliyor. İşte TikTok, yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik insanların içerik üretmekle arasındaki bağlantıyı da değiştirdi. Dikkat süresi, topluluk davranışları, bir insanların filmi keşfetme şekli daha farklı. Marvel'ın da artık her yerde görünür olmanın ötesine geçmesi gerektiğini düşünüyorum. IMAX'in de yeterli olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Çünkü IMAX belki Nolan gibi yönetmenlerin film deneyimlerini arttırabilir ve izleyiciyi çekebilir ama Marvel gibi büyük etkinlikle, büyük olay filmlerin IMAX'in de ötesine çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bence artık izleyicisini hikayenin direkt içine sokacak, kişileştirilmiş teknolojik deneyimler yaratmaları gerekiyor. Yani filmin dünyasında geçen etkileşimli deneyimler. Şehirlerde gerçek dünyayla bağlantılı görevler olabilir. Medyalar, AR ile çalışan hikaye parçaları. İzleyicinin reklama maruz kalmadığı, o hikayenin, o evrenin bir parçası haline geldiği işler. Bunu zaten sağlıyordu elindeki teknolojilerle ama şimdi gelişmiş teknolojilerle bunu daha da arttırması gerekiyor bence. Marvel'ın yeniden önce olabilmesi için bu tip deneyimsel pazarlama stratejilerine başvurması gerekiyor. Evet, bayağı uzunca konuştuk filmi. Filmin pazarlamasını, filmin kendisini. Son artık söyleyebileceğim şu var ki genel değerlendirmeye geldiğimizde ben filmi sevdim. En iyi Spider-Man filmi olduğunu düşünüyorum ama gene Marvel'ın çok cameo aşkının gene benim beklediğimden daha fazla olduğunu. Ben çok daha salt bir Spider-Man filmi bekliyordum. İstiyordum diyeyim. Bekliyordum değil, istiyorum arkadaşlar. Ben yanlış kendimi anlattım. Çünkü şöyle tekrardan altını çizeyim. Ben tek başına salt bir Spider-Man filmi istiyorum. Beklemiyordum çünkü zaten çok fazla insanın geleceğini fragmanlardan bize veriyorlardı. Fragmanlardan beklediğim şeyi aldım. Tamamen yani vaat ettiğini veren bir film. Bence çok iyi bir Spider-Man filmi. Ama benim istediğim o salt Spider-Man filmi gene değil. Ama çok sevdim. Gidip izlemenizi öneririm. Bence Tom Holland en iyi Spider-Man rolünü çıkartmış. En iyi sahneleri çıkartmış. Yani en güçlü Spider-Man performansı bence bu filmde. Benim için filmin puanı 8. Ben 8 verirdim. Ama dediğim gibi salt bir Spider-Man filmi olsaydı benim için onda 10 olurdu. Yani anlatabildim mi demek istediğimi? Çok beğendim. Beklenileni verdi. Ben size diyorum ki bence gidin ve izleyin. Kendi fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizin en sevdiğiniz Spider-Man filmi bu muydu yoksa başka diğerlerinden sevdiğiniz hangisiydi? Bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Siz benim gibi cameolardan gerçekten artık sıtkınız mı sıyrıldı? Benim gibi misiniz? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum atmayı ve bana destek
olmayı unutmayın lütfen. Instagram ve TikTok'tan Derin Universe takip etmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Başka video istekleriniz olursa da yorumlarda yazmayı unutmayın. Full yorumlar sayesinde ilerliyoruz. O yüzden yorumları bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlarım.